Soru şu: bir insanın zihni nasıl bir kabusa dönüşür? Düşünceler nasıl bir cellat olur? Bugün insan psikolojisinin karanlık yüzünde psikolojik hastalıkların bilinmeyen labirentlerine dalıyoruz. Şizofrenideki sesler, borderline'ın duygusal tsunamisi, obsesif kompulsif bozukluğunun ölümcül ritüelleri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her 4 kişiden biri hayatında en az bir kez ruhsal bir çöküş yaşıyor. Peki bu çöküşün içinde kaybolanlar? Gerçek sandığınızdan daha karanlık. Hazır olun, zihninizin sınırlarını zorlayacak bir yolculuk başlıyor. Bir sabah uyandığınızda duvarların size fısıldadığını duysanız ne yapardınız? Bu soru, şizofreninin karanlık labirentine açılan kapıyı aralıyor. Şizofreni gerçekle hayal arasındaki çizgiyi silen, kişiyi seslerin, görüntülerin ve sanrıların esiri yapan bir psikolojik karmaşadır. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde şizofreninin nasıl bir zihinsel kaosa dönüştüğünü ve toplumun bu kaosa nasıl tepki verdiğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 20 milyondan fazla insan şizofreni ile yaşıyor. Ancak bu insanların %70'i damgalama ve tedaviye erişim sorunları nedeniyle yalnızca karanlık bir labirentte sıkışıp kalıyorlar. Şizofreni bir insanın dünyasını nasıl paramparça eder? Şizofreni hastaları gerçekle hiçbir bağı olmayan inançlara sıkışır. Örneğin Nobel ödüllü matematikçi John Nash, Sovyetlerin onu takip ettiğine inanıyordu. Bu sanrılar hayatını bir casusluk romanına dönüştürdü. İçitsel halüsinasyonlar en yaygın olanı. Hastalar kendisine hakaret eden veya emirler veren sesler duyabilir. Eleanor adlı bir hasta, "Sesler bana kendimi öldürmemi söylüyordu, onları durduramıyordum." diyor. Görsel ve dokunsal halüsinasyonlarsa kişiye görünmez bir düşmanla savaşmaya zorlar. Şizofreni tanısı alanlar, toplum tarafından dışlanma, iş kaybı veya yalnızlaştırma ile karşılaşıyor. Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, şizofreni hastalarının %60'ı tehlikeli oldukları gerekçesiyle aileleri tarafından reddediliyor. Şizofreni sadece bir hastalık değil, bir toplumsal yara haline gelmiş durumdadır. Tedaviyi bırakanların %80'i bir yıl içinde yeniden hastaneye yatıyor. David 10 yıldır bu döngüde. İlaçlar beni zombiye çeviriyor ama almazsam sesler geri geliyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Bir hastalık bir insanı nasıl toplumun görünmez kurbanı yapar? Şizofreni tedavisine yeni umutlar var. Bilişsel davranışçı terapi ve kişiselleştirilmiş ilaç protokolleri. Ancak toplumsal damgalamayı yıkmak ilaç kadar kritik. Peki siz bir şizofreni hastasına deli demek yerine insan demeyi seçer misiniz? Soru şu: bir gün dünyayı fethetmeye hazırken, ertesi gün yataktan kalkamaz hale gelmek ne menen bir şeydir. Bipolar bozukluk, ruh halinin uçsuz bucaksız bir roller coaster'ı gibi. Aniden göklere çıkan, depresyon sonrası dipsiz kuyulara inen bir zihin. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde, bu fırtınanın nasıl bir yaşamı paramparça ettiğini ve tedavi savaşını gözler önüne seriyor. Bipolar bozukluğu olan kişilerde intihar riski genel nüfusa göre 20 kat daha yüksek. Ünlü ressam Van Gogh, kulak kesme eylemi ve nihai intiharı bu hastalığın karanlık mirasından yalnızca biri. Bipolar bozukluk iki zıt kutupta yaşamı nasıl ele geçirir? Bu soruyu cevaplandırmaya çalışalım. Mani dönemindeki kişi sınırsız özgüven ve hiperaktifle doludur.
İngiliz aktör Stephen Fry, bu dönemde 3 gün uyumadan senaryo yazdığını ve 50.000 sterlini kumarda kaybettiğini itiraf etti. Ancak bu coşku hızla finansal çöküşe veya psikotik sanrılara dönüşebilir. Depresyon evresinde umutsuzluk fiziksel bir ağırlığa dönüşür. Star Wars'tan Prenses Leia, yani Carrie Fisher, üzerimde tonlarca beton varmış gibi geliyordu diye anlatıyor. Basitçe nefes almak bile bir mücadele halini alır. Mani ve depresyon arasındaki ani dalgalanmalar zihni kontrol edilmez bir hale getirir. Kurt Cobain günlüğünde "Bugün dünyayı seviyorum, yarın ondan nefret ediyorum" yazmıştı. Bu istikrarsızlık intihar düşüncelerini tetikleyebilir. Bipolar bozukluk tedaviyle kontrol altına alınsa bile ömür boyu süren bir mücadele gerektirir. Lityum gibi stabilizatörler, böbrek yetmezliği ve tiroid sorunları riskini artırıyor. Hastaların %40'ı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakıyor. Bipolar bozukluğu olanların %30'u en az bir kez intihar girişiminde bulunuyor. Erkeklerde tamamlanmış intihar oranı kadınlara göre 3 kat fazla. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Bir ruh nasıl hem tutkuyla yanar hem de küllerle boğuşur. Yeni umutlar da var. Genetik araştırmalar ve kişiselleştirilmiş tedaviler. Ancak toplumsal farkındalık ilaç kadar önemli. Peki siz bir bipolar hastasına dengesiz demek yerine mücadele eden demeyi seçer misiniz? Ellerinizi yıkadığınız halde hala kirli hissediyor musunuz? Kapıyı 10 kez kilitlemeden çıkamıyor musunuz? Peki ya bu davranışlar hayatınızı bir cehenneme çevirirse? Obsesif kompulsif bozukluk, zihni tekrarlayan düşünce ve ritüellerin tutsağı yapan bir psikolojik savaş. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde obsesif kompulsif bozukluk hastalığının nasıl bir zihinsel hapishane inşa ettiğini ve tedavinin karanlık çıkmazlarını gözler önüne seriyor. Obsesif kompulsif bozukluk hastalarının %40'ı tedaviye rağmen semptomlarla ömür boyu mücadele ediyor. Ünlü iş insanı Howard Hawks, mikrop korkusu yüzünden yıllarca izole bir odada yaşadı ve sonunda bedeni deforme olmuş bir kabusa dönüştü. Obsesif kompulsif bozukluk, zihni ve bedeni nasıl esir alır? Obsesyonlar kişiyi felç eden düşüncelerle istila eder. Ya sevdiklerime zarar verirsem, mikroplar bedenimi yerse gibi düşünceler gerçeklik algısını çökertir. Mesela bir hasta 4 yaşındaki çocuğunu istemeden yaralayacağı korkusuyla bıçakları kilitleyip evden attığını anlatıyor. Kompulsiyonlar kaygıyı geçici bastırmak için saatler süren ritüellere dönüşür. Mesela bir hasta her gece yatağa girmeden önce kapıyı 36 kez kontrol ediyor. Yapmazsam ailemin öleceğini düşünüyorum. Obsesif kompulsif bozukluk bazen her şey simetrik olmalı veya sayılar kusursuz dizilmeli gibi takıntılarla birleşir. Mesela bir hasta kitaplarını renk tonlarına ve boyutlarına göre sıralamadan asla okuyamıyor. Derin beyin stimülasyonu ve nöromodülasyon gibi yöntemler dirençli obsesif kompulsif bozukluk için umut vaat ediyor. Ancak toplumun anlayışı ilaçlardan daha güçlü bir tedavi. Peki siz bir obsesif kompulsif bozukluk hastasına takıntılı demek yerine mücadele eden demeyi seçer misiniz? Soru şu: bir insan dünyanın ortasında yalnızca bir hayalet gibi yaşayabilir mi? Majör depresyon, ruhun derinliklerinde kopan fırtınayı dışarıya sessiz bir çığlık olarak yansıtıyor. Bu hastalık kişiyi bir çukura hapseder, ne yukarı tırmanacak ip
ne de aşağıdaki karanlığı aydınlatacak bir fener verir. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde depresyonun nasıl bir zihinsel mezarlık inşa ettiğini ve çevresel yıkımı gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 280 milyon insan depresyonla mücadele ediyor. Ancak her 10 hastadan sadece biri doğru tedaviye ulaşabiliyor. Robin Williams'ın içindeki komedyen hayalet bile bu sessiz çığlığa dayanamadı. Majör depresyon bir insanın dünyasını nasıl karartır? Hiçbir şey, ne yemek, ne sevgi ne de güneş sıcaklığı zevk vermez. En sevdiğim şarkıyı dinlerken bile sanki radyo sessiz açık kalmış gibi hissediyorum diyor bir hasta. Anhedoni, yani mutlu olamama hastalığı, ruhu duygusal bir çöle çevirir. Depresyon bedeni de ele geçirir. Hastalardan bazıları kronik sırt ağrıları ve bitmeyen yorgunluk nedeniyle yatağından kalkamadığını, kemiklerinin erimiş gibi olduğunu söylüyorlar. Uyku düzensizliği ise geceleri bir işkenceye dönüşür. Zihin sürekli değersizsin, bitsin artık diyen bir sesle doludur. Bileklerindeki izleri göstererek acı en azından hissettiğimi kanıtlıyor diye fısıldar insan. Kendine zarar verme bu sessiz çığlığın dışa vurumu olur. Depresyon ilişkileri zehirler. İşini kaybettikten sonra eşinin "sen tembelsin" demesiyle evi terk eder. Sosyal izolasyon hastalığı derinleştiren bir ölüm spiraline dönüşür. Depresyon yalnızca bir hastalık değil, bir küresel krizdir. Gelişmekte olan ülkelerde hastaların %70'i hiç tedavi görmüyor. Stigma, yani damgalama, yardım arayışını engelliyor. Depresyon, küresel ekonomiye yılda $1 trilyon kaybettiriyor. İş gücü kaybı ve sağlık maliyetleri bunun ana nedeni. Yeni umutlar da var elbette. Psikedelik tedaviler ve dijital terapiler. Ancak depresyonla savaşmak için önce hasta değil, insanız demek gerekiyor. Peki siz bir depresyon hastasına "üzülme, geçer" demek yerine "yanındayım" demeyi seçer misiniz? Kalbiniz duracakmış gibi çarpıyor, nefesiniz kesiliyor ve içinizde "şimdi öleceğim" hissi. Bunlar bir korku filminden sahneler değil. Anksiyete ve panik atakla yaşayanların gerçeği. Anksiyete bozuklukları zihni ve bedeni sürekli bir savaş alanına çevirir. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde panik atakların nasıl bir ölüm izolasyonu yarattığını ve agorafobinin insanı nasıl evine hapsettiğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 264 milyon insan anksiyete bozukluklarıyla mücadele ediyor. Ünlü oyuncu Emma Stone panik ataklarını bir uçurumun kenarında sallanmak gibi tanımlıyor. Peki ya bu uçurumdan düşmemek için evinizden çıkamaz hale gelirseniz? Anksiyete bedeni ve zihni nasıl ele geçirir? İşte 4 kritik mekanizma. Panik atak sırasında kişi kalp krizi geçirdiğine inanır. İlk panik atağını anlatan bir hasta, "göğsüm sıkıştı, dilim damağım kurudu, ambulans çağırdım ama doktor hiçbir şeyiniz yok" dedi. Oysa o an ölümün gerçek olduğuna emindim. Agorafobi kişiyi evine hapseder. 3 yıldır markete bile gidemez insan. "Kapıdan çıkarsam bayılıp rezil olacağım diye korkuyorum" der hasta. Sosyal hayat bir tehdit haline gelir. Anksiyete bedeni sürekli savaş modunda tutar. En ufak seste irkiliyorum. Sanki her an bir şey olacak der hasta. Bu durum kronik yorgunluk ve baş ağrılarına yol açar. Ufak bir baş ağrısı beyin tümörü sanılır. Her ay acile servise koşar hastalar. Tansiyonum çıktığında "felç geçiriyorum diye ağlıyorum" diye yakınır. Google'da semptom aramak korkuyu daha da besler. Agorafobi hastalarının %40'ı işini kaybediyor. %60'ı ise sosyal çevresinden tamamen kopuyor. Sağlık anksiyetesi olanlar yılda ortalama 18 kez hastaneye başvuruyor.
Bu gereksiz maliyet ve zaman kaybı demek. Panik bozukluğu olanlarda intihar girişimi oranı %20'ye kadar çıkıyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Bir korku nasıl bir hapishaneye dönüşür ve bedeninizi rehin alır? Modern tedaviler de var. Bilişsel davranışçı terapi ve anksiyete ilaçlarıyla ilerlemiş durumda. Ancak toplumun sen sadece streslisin yaklaşımı tedaviyi geciktiriyor. Peki siz bir panik atak geçiren kişiye abartma demek yerine yanındayım demeyi seçer misiniz? Bir insan bir dakika tutkuyla sevdiğine sarılırken ertesi dakika onu terk etmekle tehdit ederse bu borderline kişilik bozukluğunun çelişkilerle dolu dünyasıdır. Borderline kişilik bozukluğu duyguların kontrol edilemez bir tsunami'ye dönüştüğü, ilişkilerin bir duygusal mayın tarlasına çevrildiği bir psikolojik savaştır adeta. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde borderline kişilik bozukluğunun nasıl bir kimlik boşluğu yarattığını ve terk edilme korkusunun insanı nasıl esir aldığını gözler önüne serecek. Borderline kişilik bozukluğu hastalarının %75'i en az bir kez intihar girişiminde bulunuyor. Ünlü şarkıcı Amy Winehouse günlüklerinde ya beni delicesine seversin ya da terk edersin. Aradaki hiçbir şeyi kaldıramam diye yazmıştır. Borderline kişilik bozukluğu duygusal kaosu nasıl besler? İşte 4 kritik mekanizma ve çarpıcı örnekler. Borderline kişilik bozukluğu yaşayan bireyler sürekli bir kimlik arayışı içindedir. Bugün sanatçıyım, yarın CEO. Ama hiçbiri ben değil. Başkalarının kişiliklerini taklit ederek kendini tanımlamaya çalışır. Ani duygu değişimleri ilişkileri yıpratır. Sevgilisine bir gece sensiz yaşayamam diye mesaj atarken, ertesi gün ölsen de umurumda değil diye bağırır. Bu dalgalanmalar partnerleri şoka uğratır. Borderline kişilik bozukluğunda kendine zarar verme bir duygu boşaltma yöntemidir. Terk edilme algısı, borderline kişilik bozukluğu yaşayan bireyi paniğe sürükler. Eşi markete gittiğinde bile beni bırakıp gitti diye ağlayıp dakikalarca arama yapar. Bu korku ilişkileri boğucu bir bağımlılığa dönüştürür. Borderline kişilik bozukluğu hem bireyi hem çevresini tüketen bir yangın yeridir. İşte çarpıcı veriler. Borderline kişilik bozukluğu yaşayanların %90'ı en az bir kez boşanma veya ayrılık yaşıyor. %60'ı ise yalnızlığı kader olarak kabulleniyor. Hastaların %50'si terapiden kaçıyor. Diyalektik davranış terapisi etkili olsa da Türkiye'de bilinen sadece 10 merkezde uygulanıyor. Toplumun %70'i bu hastaları dengesiz olarak etiketliyor. Bu damga iş ve sosyal hayatı bitiriyor. Şema terapi ve mentalizasyon temelli terapi, borderline kişilik bozukluğu için yeni umutlar sunuyor. Ancak gerçek çözüm, toplumun sen problemlisin yerine yanındayız diyebilmesinde. Soru şu, bir sabah uyandığınızda aynada tanımadığınız biriyle karşılaşırsanız ne yapardınız? Disosyatif kimlik bozukluğu bir insanın zihninin parçalara bölünerek farklı kişilikler yaratmasıyla ortaya çıkan psikolojik bir labirenttir. Bu hastalık, travmanın ruhu nasıl paramparça ettiğinin en ürkütücü kanıtı. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde bir bedende yaşayan onlarca yabancının sessiz savaşını gözler önüne serecek. Disosyatif kimlik bozukluğu hastalarının %99'u çocukluk döneminde fiziksel veya cinsel istismara uğramış. Ünlü vaka Siebel, 16 farklı kişiliğiyle psikoloji tarihine kazanırken gerçekte bu sayı 100'e kadar çıkabiliyor. Disosyatif kimlik bozukluğu gerçekliği nasıl böler?
İşte 4 kritik mekanizma ve çarpıcı örnekler. Disosyatif kimlik bozukluğunda her kişilik farklı bir yaş, cinsiyet, hatta dil taşıyabilir. Karen, 7 yaşındaki bir çocuk alteri olan Lily için şöyle diyor: "Bazen uyanıyorum ve odamda bebek oyuncaklarımı görüyorum, Lily oynuyor." Kimlikler arası geçişler anlık ve kontrolsüzdür. Hastalar saatlerce hatta günlerce süren hafıza kayıpları yaşar. Bir sabah kalktım ve kolumda dövme vardı. Kimin yaptırdığını hatırlamıyorum diyen hastalar kayıtlıdır. Bu zihin kayıpları bölünmüş kişiliklerin gizli eylemlerinin kanıtıdır. Disosyatif kimlik bozukluğu genelde 4 ile 6 yaş arası ağır travmalarla tetiklenir. Bir hasta babasının şiddetinden kaçmak için kendini böldüğünü söylüyor. Acıyı hissetmemek için başka biri oldum. Terapide bölünmüş kişiliklerle iletişim kurmak bir iç savaş demektir. Disosyatif kimlik bozukluğu hem bireyi hem de çevresini derinden yaralar. İşte çarpıcı birkaç veri. Hastaların %75'i ortalama 7 yıl boyunca yanlış tanı alıyorlar. Yani şizofreni ya da bipolar gibi hastalıklarla tanı konuyor. Disosyatif klinik bozukluğu hastalarının %70'i en az bir kez intihar girişiminde bulunuyor. Tiyatro yapıyor veya yalancı damgası hastaların %60'ını tedaviden uzaklaştırıyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Bir insan acıdan kaçmak için kendini nasıl parçalara böler? EMDR terapisi ve içsel aile sistemleri yaklaşımı alterlerle barışma umudu sunuyor. Ancak gerçek iyileşme toplumun bu bir hastalık, suç değil diyebilmesine bağlı. Bir insan zihninin karanlığına nasıl direnebilir? Psikolojik hastalıklar yalnızca bir hastayı değil, tüm toplumu yaralıyor. Bugün gördükleriniz bir çığlığın buzdağı. Peki ya siz bir depresyon hastasına gülümse demek yerine yanındayım diyebilir misiniz? Unutmayın, karanlık ancak farkındalıkla yıkılır. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bir sonraki bölümde yeni alacakaranlıklarda dolaşacak. Yeni bölümde görüşmek üzere.